8'e sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Şimdiki konuğumuz Doçent Doktor Ahmet Yavuz Balcı. Hocam hoş geldiniz. Hoş buldum, teşekkür ederim. Hemen sormak istiyorum. Kalbimizde kaç kapak vardır? Kapaklar neden bozulur? İnsan kalbinde 4 tane kapak var. İşte bunların 2 tanesi sağ tarafta, 2 tanesi sol tarafta. 2 tanesi karıncıklarla kulakçıkları birbirinden ayırır. 2 tanesi de bir tanesi akciğeri, bir tanesi de tüm vücudu kalpten ayıran kapaklar vardır. Şimdi kapak bozulmasının birçok sebebi var. Türkiye'de özellikle ülkemiz adına konuşalım. Özellikle romatizmal kardit dediğimiz romatizmal kalp hastalığına bağlı olarak kapaklarda bozulma olabilir. Bu özellikle boğaz enfeksiyonları sonrası yeterince antibiyotik tedavisi almayan çocukluk döneminde olan bir hadise ve bundaki toksinler işte kapaklara, böbreklere yerleşebiliyor ve böbrek kapaklarda bozukluklara sebep olabiliyor. Bu beta hemolitik streptokok dediğimiz bir mikrop türü bu. Bunun yaptığı bir hastalık bu. Özellikle geri kalmış ülkelerde primer sebep, en önemli sebep kapak bozulmasında bunlar. Diğer bir sebep yaş ilerledikçe kapaklardaki dejenerasyon. Bu dejenerasyona bağlı kapaklara kireç, kalsiyum çökmesi ve kapaklarda sertlik oluşması buna bağlı gelişebiliyor. Yine bir diğer sebep kalp enfeksiyonları olabiliyor. Herhangi bir sebeple diyelim diş absesinden veya vücudun herhangi bir yerinde olan bir enfeksiyondan kalbin kendisine sirayet eden enfeksiyon sonucu kapaklarda bozulmalar sebep olabiliyor. Yine doğuştan kapak bozuklukları var. Mitral kapak prolapsusu dediğimiz, Barlow hastalığı dediğimiz hastalıklar var. Bunlar kalbin agreve olmuş, artmış kapak yapısına bağlı ve elastisitesinin artmasına bağlı kapakların gelişen kapak bozuklukları var. Yine bir diğer önemli sebep belli bir yaştan sonra özellikle kalp krizlerinden ve kalp damar hastalıklarından sonra kalpte genişlemeye bağlı kapağın tutunduğu anulus halka dediğimiz anulus halkasının genişlemesine bağlı mitral kapak yetmezlikleri gelişebiliyor. Bu da bir diğer sebep, fonksiyonel bir kapak yetmezliğine sebep oluyor. Peki hocam bu kapak cerrahisinde de şimdi bypass ameliyatlarının kapalı yapıldığını konuşmuştuk sizle de daha önce. Kapak cerrahisi için de aynı şey geçerli mi? Bir de burada mesela bir işte metal kapak, biyolojik kapak gibi ayrımlar var. Bu neye göre seçiyorsunuz bunu? Evet, şimdi kapalı cerrahi kapaklarda bypass cerrahisinden daha önce başladı. Kapaklarda şu anda bütün kapaklarda kapalı yöntemle yapılıyor. Yani kapak hastalıklarında genelde göğüs kemiği kesilmiyor. Şu anda o yöntemle gidiliyor. Açık ameliyat tabii standart ameliyat. Ya bu yıllarca bizim asistanlarımıza ya bir eğitimin basamaklarından bir tanesi bu. Açık ameliyatı öğrenmeden kapalı ameliyatı öğrenme olmaz. O nedenle eğitimler yine açık ameliyat gösterilerek yapılıyor. Büyük hastanelerde yine bu şekilde devam ediyor. Çünkü eğitimde öncelik standardı yapmak. Sonra standart dışı olanları yapmaya yönelmek. Dediğim gibi kapak ameliyatlarının çoğu, hepsi minimal invazif küçük kesilerle yapılıyor. Bu koltuk altından yapılıyor, meme üstünden, meme altından yapılıyor. Göğüs kemiğine dokunulmadan bunlar yapılıyor. Ne yapılıyor? Genelde şu anda kapak çeşitlerimiz var. İşte biyolojik kapaklarımız var, metal kapaklarımız var. Hem aort için, hem mitral için, hem tricuspid için bu kapakları kullanıyoruz. Neye göre seçiyoruz? Bizim kılavuzlarımız var. Bütün bölümlerde olduğu gibi kalp damar cerrahisinin de bir kılavuzları var. Referans aldığımız kılavuzlar var. İşte Amerikan Kardiyoloji veya Avrupa Kalp Damar Cerrahisi kılavuzu. Bu kılavuzlara göre hareket ediyoruz genelde. Bu ne demek? Genelde dediğim, niye genelde diyorum? Çünkü bu kılavuzlarda şöyle bir şey de var. İyi bilgilendirilmiş bir hastanın seçimi önemli diyor. Mesela ben size bir kapak hakkında, biyolojik metal kapaklar hakkında yeterli bilgi verdikten sonra iyi bilgilenmişseniz artık sizde bir kanaat oluşmuşsa o sizin kanaatiniz de bizim için bir endikasyon oluyor. Mesela hasta genç bir hasta, genç bayan hastalarda eğer gebelik düşünüyorsa biyolojik kapağı öneriyor mesela kılavuzlarımız. Ama siz olayı iyice öğrenip bilgilendikten sonra yok hayır ben metal kapak istiyorum dediğiniz zaman o sizin isteğinizi biz yerine getiriyoruz. Bu da yine kılavuzlarımızdaki birinci sınıf bir öneri. Genelde genç hastalarda metal kapak önerilir.
kılavuzların önerisi. Yaşlı hastalarda da biyolojik kapak önerilir. Ama genç hastalarda ömür beklentisi çok uzun olduğu için metal kapaklar da en uzun ömürlü oldukları için genç hastalarda öneri budur. Belli bir yaşın üzerinde ise biyolojik kapaklara daha çok önerilir. O da biyolojik kapakların bozulma ihtimali daha erken metal kapaklara göre. Yani değiştirmek, bir revizyon ameliyatı yapmak gerekebilir biyolojik İkinci bir kapakları ameliyat erken gerekebilir. yaşta Biyolojik kapaklardan kullanılırsa. sonra mesela 30 yaşında bir hastaya biyolojik kapak takmışsanız bunun ömür beklentisi Türkiye'de şu anda 75'lerde ömür beklentisi. Bu arada bu kadar süre 45 sene gitmez o kapak. Yani ne olur? O tekrar ameliyat olması gerekir. Metal kapaklarda öyle bir şey yok ama. İlaçlar düzgün kullanıldığı müddetçe uzun sürer ama onun da komplikasyonları var. Kan sulandırıcılara bağlı kanama komplikasyonları çok fazla ve çok şiddetli oluyor bazen. O yüzden hastalar bunları da iyice bilgilendikten sonra kendileri karar verebiliyorlar. Benim bir beyin cerrahı arkadaşım var mesela. 40 yaşında kapak ameliyatı olacak, aort kapak. Ben dedi onların kumaninin dedi beyin kanamasını nasıl yaptığını biliyorum. Onların ne kadar zorlandığımı biliyorum ameliyatlarında. O yüzden ben biyolojik kapak istiyorum dedi. Biyolojik kapak taktırdı. Yani bu hasta seçimi ama önerimiz ona metaldi. Evet. Hocam size şimdi şöyle uzunca bir sorum olacak. Mitral kapak hastalıkları nelerdir? Koltuk altı küçük kesi yapılıyor mu? Mitral tamirde koltuk altı küçük kesiyle yapılabilir mi? Evet. Mitral kapak bizim sol karıncıkla sol kulakçık arasındaki kalbin kapakçığımız. Bu özellikle romatizmal hastalıklarda çok etkilenen bir kapak. Yine iskemik hastalıklarda dediğimiz kalp krizlerinden sonra en fazla etkilenen kapak. Yetmezliğe sebep olabiliyor. Yine enfeksiyonlardan da etkilenebilen bir kapak. Bu kapak ameliyatlarında ne yapıyoruz? Ya kapağını değiştiriyoruz ya kapak tamiri yapıyoruz. Ve bunların hepsini zaten minimal invaziv yapıyoruz. Artık kapak ameliyatlarında ki özellikle de mitral kapak ameliyatlarında açık ameliyat söz konusu değil artık yani. Öyle bir şey yok. Artık tamamen kapalı yöntemle bu ameliyatlar yapılıyor. Küçük kesilerle yapılıyor. Koltuk altından, kaburgalar arasından yapılıyor. Ne yapıyoruz? Kapak değişimi yapıyoruz ve kapak tamiri yapıyoruz. Her ikisini de yine aynı şekilde küçük kesilerle yapabiliyoruz. Kapak değişiminde az önce bahsettik. İşte biyolojik veya metal kapaklar kullanıyoruz. Kapak tamirinde ise kapağın kendisini tamir ediyoruz. Ve tabii en iyisi de bu. Yani şu anda kılavuzların önerisi de zaten eğer kapağı tamir edebiliyorsanız öncelikle kapak tamiri öneriyor. Kılavuzlarımız da onu öneriyor. Cerrahlar olarak da tabii daha iyi. Çünkü hastanın kendi kapağı, kan sulandırıcıya ihtiyacı yok. Yani birkaç ay kullanıyor, daha sonra kullanmıyor. Herhangi bir yabancı doku yok içeride. Kapak tamiri o yönden en önemlisi. Mitral kapak cerrahisi söz konusuysa. Ama her kapak mitral kapak tamir olmuyor. Mesela romatizmal kapaklarda tamir mümkün değil. Çünkü çabuk bozuluyor. Çünkü oradaki bir alerjik reaksiyon, oradaki otoimmün reaksiyon kapakları habire bozulmaya doğru sürekli ilerliyor yani kapaklar. O yüzden romatizmallerde pek önerilmiyor ama dejeneratif olsun, miksamatoz kapaklar olsun bunların hepsinde öneri şu anda tamir. Eğer tamir mümkün değilse değişim. Benzer durum aort kapağı içinde mümkün. Yani hem minimal invazif yaklaşmak Evet. ve gereğinde biyolojik veya işte metal kapak kullanmak, yapabiliyorsak tamir etmek. Evet, Aynı şey geçerli mi hocam onda? Aort kapak da aynı şekilde. Aort kapak bizim kalp ile vücudumuz arasındaki işte kanın geçişini sağlayan kapak. Bu kapak da hem romatizmal etkilenmeler oluyor hem dejeneratif bozukluklara bağlı, enfeksiyona bağlı yine bozulabiliyor. Bir de başka aort damarının kendisinden kaynaklanan hastalıklar var. Marfan dediğimiz böyle elastik doku bozuklukları. Buna bağlı olarak da anulusta genişleme yaparak kapak bozukluğu olabiliyor. Bu hastaların hepsinde yine metal ve biyolojik kapak, aort kapaklarda seçeneklerimiz, tamir de seçeneğimiz. Ama bunun yanında bir yeni yöntemimiz var bunda. Aort kapakta. Son 15 yıldır falan Japon bir bilim adamının ortaya koyduğu bir yöntem. Daha doğrusu standartize ettiği bir yöntem. Nedir bu ameliyat? Hastanın ameliyat esnasında kendi kalp zarını çıkarıyoruz. Kendi kapaklarına uygun ölçümlerle o kalp zarından kapakçıklar yapıyoruz. Ameliyat esnasında yapıyoruz bunları. Böyle dışarıdan bir yerden alıp veya hazır kapak koymuyoruz. Kendi ameliyat esnasında kalp zarını çıkarıyoruz. Onu özel muamele yöntemlerimiz var. Onlardan geçirdikten sonra tamamen hastanın kendisine uygun kapaklar üretiyoruz ve bunları hastaya implante ediyoruz.
Şu anda en iyi yöntem bu. Bu kapak replasmanları açısından. Minimal invazif oluyor mu? Minimal yani invazif- kapalı ameliyat şeklinde. Bunu da minimal invaziv de şu anda yani bunu koltuk altı yöntemle yapan şu anda Türkiye'de, dünyada bir tek ben yapıyorum. Başka yapan da yok bu şeyi. Koltuk altı yöntemle yapıyoruz bunu. Bunun zaten eğitimlerini de veriyorum ben bu Ozaki ameliyatının. Küçük kesiyle yapılan ameliyatlar var. Yalnız onda yine ekstra şeyler kullanılıyor. Mesela torakoskop ile giriliyor. Perikard çıkarılıyor. Sonra sternumdan küçük kesiyle bu ameliyat yapılabiliyor. Bu da bir küçük kesi yöntemi. Ama bizim yaptığımız yöntemde tamamen koltuk altından hiçbir özel alet kullanmadan normal standart aletlerimizle bu ameliyatı yapabiliyoruz. Ve şu ana kadar da 8 tane oldu bu ameliyatlar. İşte bunları da Türkiye, dünyada yayınlayacağız. Ozaki yöntemi şu anda 15 yıllık bir çalışması var. 15 yıllık çalışmada biyolojik kapaklardan çok üstün. Metal kapaklardan zaten kan sulandırıcı kullanılmadığı için diğer biyolojikte de kullanılıyor, kan sulandırıcı şeyde de kullanılıyor. Metal kapaklarda da ama bunda hiç kullanılmıyor. Ve yine kapak orijinal aort kapağına en yakın kapak oluyor. Yani orada bir gradient dediğimiz kalp ile vücut arasındaki basınç farkı gelişmiyor veya hasta kapak uyumsuzluğu dediğimiz hadiseler olabilir. Mesela kapak koyduğumuz zaman hastanın cüssesi 80 kilodur. Küçük bir kapak koyarsınız, hasta kapak uyumsuzluğu oluşur bunlarda. Yetersiz olur, oradaki geçiş yetersiz olur ve vücuda yetersiz kan akımı gidebilir. Bu Ozaki'nde o yöntem de yok, o sıkıntı da yok. Aynı zamanda aort kapağın bir problemi de kapak konulduktan sonra bu ileti yollarına yakın olduğu için burada ritim bozuklukları veya bloklar, kalp bloklarına neden olabilir kapaklar. Ozaki'de o da yok. Ama bir tek Ozaki'de sıkıntımız şu, daha 15 yıllık bir yöntem. Bunun 30-40 yıllık bir çalışması olacak ki bu kapak yöntem gerçekten çok iyidir diyebiliriz. Uzun dönem sonuçlarını Uzun görmek dönem gerekecek. sonuçlarını görmek lazım ama şu andaki yani 15 senelik çalışmalar bile biyolojik kapaklardan daha üstün. Hocam şimdi Ozaki yöntemi dediniz. Bunu biraz daha açabilir miyiz? Yani kapalı teknikle mi yapılır? Nasıl bir ameliyattır? Evet. Bu Ozaki işte dediğimiz gibi bu hastamızın genellikle aort darlığı ameliyatlarında aort darlığı olan hastalarda yapıyoruz bu ameliyatı. Aort yetmezliklerinin bazılarında yapılıyor. Çok geniş olursa aort anulusu onlara uygun olmuyor. Ama aort darlıkların hepsinde özellikle yapılan bir ameliyat ve çocukluk döneminde de öneriliyor. Çünkü çocuk büyüdükçe bu kapakların da anulusun da büyümesine imkan sağlıyor. Mesela 5-6 yaşında aort kapak değişimi yaparsanız 10 yaşında veya bir çocuğa koyduğunuz kapak küçük bir kapak olacaktır ve vücut büyüdükçe, hasta büyüdükçe o kapak ona artık küçük kalacaktır. İkinci bir ameliyata girecektir. Ama Ozaki'de bu kapaklar kendiliğinden açılıyorlar ve anulus kendinden açılıyor ve büyümeye imkan sağlıyor çocuklarda. Şu anda dünyada çocuklarda genellikle bu kullanılıyor. Ozaki yöntemi kullanılıyor. Dediğimiz gibi bu ameliyat esnasında yaptığımız bir yöntem. Hastanın kendi kalp zarını çıkarıyoruz. Bir özel solüsyonlarımız var. Onlarda bunu muamele ediyoruz, bekletiyoruz. Sonra hastamızın kendi aort kapaklarından 3 yaprakçıklıdır bizim aort kapağımız. 3 yaprakçığının da ayrı ayrı ölçülerini alıyoruz. Ona göre 3 tane yaprakçık oluşturuyoruz, kapakçık oluşturuyoruz ve bunları hastamıza yerleştiriyoruz. Ameliyat sonrası kontrollerini yapıyoruz. TI dediğimiz işte özofagustan gönderdiğimiz ekokardiyografi ile yapıyoruz bunu. Kontrol ediyoruz. İşte hafif ve daha altındaki sonuçları makul kabul ediyoruz ve hastamızın başarılı bir ameliyat olduğunu düşünüyoruz ve zaten ekokardiyografik görüntüleri de normal bir hasta kapağının, normal bir insanın kapağından pek ayrı edilecek şekilde değil. Normal insan kapağı gibi. Orijinale En yakın kapak gibi bir Ozaki yöntemi. Dediğim gibi bunu standart olarak bunu tanımlarken Ozaki adındaki kalp damar cerrahı sternotomi ile tanımladı. Yani göğüs kemiğini açarak yapıyordu. Dünyada da bu şekilde yapılıyor şu anda. Çok az bir kesim torakoskopi ile kalp zarını çıkarıyor ve sonra işte mini sternotomi ile yapıyor. Dünyada yine çok az bir kesim. Ama biz bunu koltuk altından değiştirdik, koltuk altından yapıyoruz. Gayet başarılı şu anda sonuçlarımız ve iyi bir yöntem. Özellikle bunda da biyolojik olduğu için bu Ozaki'de bunda da önerimiz bizim yine yaşlı gruba giren hastalar, mesela 60 yaşın üzerindeki hastalar ya da genç yaştaki gebe kalma isteği olan bayan hastalar ve çocuk hastalar.
bu orta yaştaki şeyler diyelim, genç hastalara genelde öneri metal kapak ameliyatı önerimiz. Ama dediğimiz gibi iyi bilgilendirilmiş bir hastanın seçimi de bizim için Oldukça değerli. değerlidir. Evet. Kesinlikle. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Bugünkü konuğumuz kalp ve damar cerrahisi uzmanı doçent doktor Ahmet Yavuz Balcı'ydı. 8'e sağlık kaldığı yerden devam ediyor.